Merhaba arkadaşlar. Millilik hakkında merak edilen konular var. Bunlardan bir tanesi boksta nasıl milli sporcu olabilirim? Boksta milli takıma nasıl gidebilirim? Her sporcunun hayali milli takıma gitmek, ülkesini temsil etmek. Bu çok farklı bir gururdur. Tabi bunu bazı arkadaşlar gözünde büyütebilir. Milli sporcu olmak kolay değil işte. Bazı aşamaları geçmek gerekiyor işte çok zor gibi görebilir. Aslında tamam çok kolay değil ama çok zor da değil. Çalıştıktan sonra olmayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben size bu konuyu adım adım anlatayım. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 81 ilinde spor salonları var. Gençlik Spor İl Müdürlüklerine bağlı boks salonları var. Buraya gidip öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Burada da bulunduğunuz şehirlerde, bulunduğunuz bölgede antrenörlere kendinizi beğendirmek, yani yeteneğinizi ve bu işi ne kadar istediğinizi göstermeniz gerekiyor. Eğer ki sizin diğer sporculardan yetenek olarak öne çıkan bir özelliğiniz varsa zaten ister istemez fark edecek siz antrenör. Sonrasında boksunuz gelişti, artık maçlara çıkabilecek seviyeye geldiniz. Bulunduğunuz şehirde il seçmeleri olur. İl seçmelerinde rakiplerinizi geride bıraktığınız zaman sizin artık Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanırsınız veya kulüpler arası şampiyonalar olur. Bunlara gitmeye hak kazanırsınız. Bazen il seçmelerine de antrenörler gerek duymaz ve direkt başarılıysanız sizi direkt Türkiye şampiyonası takımına koyar arkadaşlar. Yani burada önemli olan şu: bulunduğunuz şehirden çıktıktan sonra asıl olan en önemli nokta Türkiye şampiyonası. Bu sizin için aslında en büyük barajlardan bir tanesi. Türkiye şampiyonasına gittiğinizde bazen şunu söyler boks federasyonları. Der ki Türkiye şampiyonasında ilk 3'e girenler milli takıma davet edilecek. Eğer ki ilk 3'e giremeyenler de milli takıma zaten davet edilmez, ama bazen istisnai durumlar olabilir. Bunlardan bir tanesi de şu: ring etrafındaki gözlemci hakemler olur. Bunlar bazı boksörlerde gelecek olduğunu görürler, iyi boksör olduğunu görürler, milli takıma fayda sağlayacak boksör olduklarını gördüklerinde de bu ismi de madalya almasa bile milli takıma çağırır. Boksta şu da vardır, boksta kura da önemlidir. Düşünün ki şampiyon olacak isimde siz çeyrek finalde karşılaşıyorsunuz. İkinizden birisi şampiyon olacak ve siz ona çeyrek finalde yeniliyorsunuz. Madalya dahi alamıyorsunuz. Diğer boksör belki sizle karşılaşsa sizin rahat yenebileceğiniz bir isimde o isimle final oynayabiliyor. Boksta da bazen kura şansı da önemli arkadaşlar. Tabi siz bu aşamayı da geçtiniz, ilk 3'e girdiniz veya ilk 2'ye veya şampiyon oldunuz. Artık milli takıma gittiğinizde bu şu demek değil, siz milli oldunuz anlamına gelmiyor. Çünkü artık milli sporculara devlet çok büyük haklar tanıyor. Bunlardan bir tanesi de milli sporcu olduğunuz zaman üniversiteye belli bir puan aldığınızda YGS'den üniversiteye geçiş sınavından direkt üniversiteye giriyorsunuz. İşte devlet size 1400-1500 lira burs veriyor ve sonrasında da eğer ki Avrupa'dan, dünyadan da zaten madalya aldığınız zaman devlet sizi direkt atıyor. Tabi bunlarda da sizi atarken de burada şu bir gerçek: olimpiyat, dünya mesela madalya sırasına göre sizi atıyor devlet. Bunu da söyleyeyim, çünkü burada da elinizden geldiği kadar Avrupa'da, dünyada şampiyon olmaya veya ilk ikiye girmeye veya olimpiyatta giderseniz olimpiyattan madalya almaya özen göstertin. Zaten olimpiyattan bir madalya aldığınız zaman otomatikman atanırsınız. Şimdi milli takıma gittiniz. Her şey bitiyor mu? Türkiye şampiyonasında şampiyon oldunuz veya ilk ikiye girdiniz. Bitmiyor. Artık milli takımda süreç başlıyor. Artık antrenörler sizi gözlemliyor milli takımda. İşte çalışmalarınız, işte sparringde veya seçmelerde mesela şampiyonu iyi çalıştınız milli takımda. Şampiyon olacak isim çok fazla gayret göstermiyor, çok fazla çalışmıyor ve siz de seçmelerde onu geride bıraktınız. Bu sefer antrenörler tutuyor, sizi daha başarılı görüyor. İkinci olsanız bile veya üçüncü olsanız bile diyor ki daha çok çalışıyor, daha çok istiyor. Bu sefer diyor ki biz A ismini götürelim Avrupa'ya, dünyaya. Tam ondan öncesinde de siz şimdi şuna aldanabilirsiniz. Mesela yurt dışında bir özel turnuvaya gidersiniz. Hani biz milli olduk gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şey yok. Resmiyette bu geçerli olmuyor. Sadece
bazı büyük özel turnuvalar oluyor. Eğer ki burada siz buraya katılırsanız onda millilik alabiliyorsunuz ama genel olarak yurt dışında birçok turnuva oluyor. Bunlara katıldığınız zaman milli sporcu olmuyorsunuz arkadaşlar. Milli sporcu olmak için dediğim gibi Avrupa, Dünya, Olimpiyat, Akdeniz oyunları, bu tarz büyük turnuvalara katıldığınız zaman milli sporcu belgesi alıyorsunuz ve devletten burs veya üniversiteye direkt girebiliyorsunuz. Şimdi işin kısmı da şu: bazı maçlar vardır. Bunlardan bir tanesi de ne? Avrupa'da, dünyada madalya alınca direkt öğretmen olarak atanıyorsunuz. Milli takım süreci bu şekilde. Hep bunların altında çaba göstermeniz ve kendinizi de öne çıkartmanız gerekiyor. Yeteneğinizle veya farklı bir boks stilinizle bunu her zaman hocalara ve oradaki herkese göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Milli sporcu olmak dediğim gibi bak bu kadar çok zor değil ama bu kolay da değil. Eğer ki siz belli bir yetenek varsa milli sporcu olursunuz. Bu aşamaları öncelikle geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Artık herhalde kafanızda bir sorun kalmamıştır milli sporcu olmakla ilgili. Bundan korkmayın. Milli sporcu olmayı çok fazla, hani mesela tamam bu büyük bir şey gibi sizin içinizde büyüyebilir ama milli takıma gittiğiniz zaman artık o rahatlığı aldığınız zaman şunu göreceksiniz: siz artık farklı bir modda olacaksınız. Gözünüzde büyütüldüğü kadar değilmiş diyeceksiniz. Ben de milli oldum. Şu an milli takımdayım. Yurt dışına gidiyorum. Avrupa, dünya şampiyonalarına katılıyorum diyeceksiniz artık. Ama öncesinde bu gayreti, bu çabayı göstermeniz gerekiyor. Ülkenizi temsil etmek, ülkenizin sesini, bayrağını dünyada dalgalandırmak istiyorsanız çok sıkı ve çok güçlü, akıllıca çalışmanız gerekiyor. Çok çalışmadan ziyade akıllı çalışın, gözlemleyin ve iyi boksörleri, bulunduğunuz belki şehirlerde antrenörler antrenörlük belgesi alıp gelmiştir. Belli bir aşamaları geçmiştir. Belki çok iyi bir antrenör olmayabilir, tecrübeli bir antrenör olmayabilir. Ama siz milli takıma gitmek istiyorsanız, siz belli şeyleri başarmak istiyorsanız kendi kendinizi geliştirin. Kendi kendinizin hocası olun ve emin olun, kendinize siz dışarıdan gözlemleyip bir şey kattıkça şunu göreceksiniz: diğer o kendi takımınızdaki, şehrinizdeki boksörlerden bir tık daha öne geçeceksiniz arkadaşlar. Bu da sizin akıllı olmanız, zeki olmanız gerekiyor. Eğer bu özellikler üzerinizde olursa milli sporcu olmak sizin için çok da zor olmayacaktır. Bence bir an önce bir spor kulübüne gidin. Sadece boksta değil, diğer spor branşlarında da hepsinde bu şekilde. Herhangi bir spor branşına yazılın ve gidin, elinizden geldiği kadar çok çalışın, gayretli çalışın. Milli takıma bu şekilde gidip işte hak ettiğiniz değeri zaten devlet size verecektir. Madalya aldığınızda, milli sporcu olduğunuzda, üniversiteye gittiğinizde de sporun asıl faydasını orada göreceksiniz. Daha bilgileneceksiniz, daha donanımlanacaksınız, daha bazı şeyleri kontrol altına almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Şimdilik milli sporcu olmakla ilgili benim söylemek istediklerim bu şekilde. Aktaracağım bilgi bu şekilde. Çünkü ben bu yoldan gittim. Yol bu. Yani adım adım ben size her şeyi anlattım. Eğer ki merak ettiğiniz farklı konular varsa aşağıya yorumunuzu yapın. Düşüncenizi yazın. Ben de size oradan geri dönüşler yaparım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Unutmadan, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni koymayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü boks ile ilgili birçok konuyu ben YouTube sayfamda bu adreste paylaşıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.